Herkese tekrardan merhabalar, şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Umarım gününüz iyidir ve güzeldir. Bugün sizlere çok değişik bir tarifle geldim. Çok farklı bir yöntemle kat kat poğaça tarif yapacağız. Sizleri bekletmeden tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Uygun bir tabağın içerisine bir su bardağı ılık su alıyorum ve bir su bardağı ılık süt aldım. Bir paket instant maya, dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı şeker kullandım. 1 çay bardağı sıvı yağ ve 2 adet yumurta. Sarılarını üzeri için ayırıyorum. Kapalı olacak şekilde ayırdım. Dilerseniz süt kullanmayabilirsiniz de tamamını suyla da yapabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Güzelce karıştırıyorum sıvı malzemelerimi. Sonrasında hemen unumu ilave edeceğim. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Ama hepsini birden ilave etmeyelim. Azar azar unumuzu ilave edersek daha güzel bir sonuç elde ederiz. Hamurumu sadece tabağımın içerisinde toparlıyorum arkadaşlar. Sonrasında tezgahımın üzerine alacağım. Un miktarı sizlerde değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Çünkü un kaliteden kaliteye değişiklik gösteriyor. Şimdi hemen hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ben tuzunu ilave etmeyi unutmuştum açıkçası arkadaşlar. Sonradan ilave ettim. Sizler ilk unu ilave ederken tuzunuzu da ilave edebilirsiniz. 3 dakika boyunca güzel bir şekilde hamurumuzu yoğurmaya başladım. Ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel bir sonuç elde ederiz. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Topladığım hamuru hemen tabağımın içerisine tekrardan alıyorum ve üzerini kapatacağım. Yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakıyorum arkadaşlar. Üzeri kapalı olacak şekilde mayalandırırsak daha hızlı bir sonuç elde ederiz. Görüyorsunuz hamurum gayet güzel bir şekilde mayalandı ve oldukça güzel bir şekilde yoğrulmuş. Hamurunuzda kabarcıklar oluyorsa demek ki hamurunuz güzel bir şekilde yoğrulmuştur. Şimdi hemen hamurumun mayasını alıyorum. Hemen kesme aşamasına geçiyorum. Toplamda 10 parça elde edeceğim arkadaşlar. Ama ben 11 tane yaptım. Oğlum katmer istediği için ben bir tane bezesini ayırdım. 10 tane bezeden tam bir tepsi çıkıyor arkadaşlar. Hemen hepsini beze haline getirdim arkadaşlar bu şekilde. Sizler de görüyorsunuz ki hamurumuz gayet güzel bir şekilde olmuş. Tam kıvamında ve yerinde. Bezelerimin hepsini bir tepsinin içerisine alıyorum arkadaşlar. Tepsimi hafif bir şekilde un serpmiştim. Üzerini kapatıyorum. Yaklaşık 10 dakika bekleteceğim. Diğer taraftan yağımı eritiyorum. 200 gram tereyağı erittim ve üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Bu arada hamurum dinlenmiş oldu arkadaşlar. Hemen bir tane bezemi alıyorum. Tezgahımı güzel bir şekilde unladım arkadaşlar. Öncelikle hafif bir şekilde merdane yardımıyla açacağım hamurumu. Sonrasında oklava kullanarak hamurumun tamamını açacağım. Hamurumun üzerini güzelce unladım arkadaşlar, yapışma olmasın. Ve oklavayla açmaya başlıyorum. Hamurumuz güzeldi arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde açılıyordu. Hiç sorun olmadı açılırken. Açarken ara ara unumdan destek alıyorum arkadaşlar. Bunu da ihmal etmeyelim, yapışma olmasın. Eğer beni bu kısma kadar izlediyseniz arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve küçük dahi olursa bir yorum bırakırsanız böylece kanalıma destek olmuş olursunuz. Hamurumu gayet güzel bir şekilde açtıktan sonra arkadaşlar çok fazla incecik açmayalım. Bu şekilde yeterli geliyor arkadaşlar. Hemen sıvı yağ tereyağı karışımı ilave ediyorum.
Yaklaşık bir 3 yemek kaşığı ilave ettim arkadaşlar. Her tarafına gelecek şekilde sürmeye başlıyorum bir fırça yardımıyla. Yağımı sürdükten sonra hemen 4 parçaya ayırıyorum. Parçalara kestikten sonra hemen yan kısmını orta kısmına getirerek sarmaya başlıyorum. Toplamda 3 kat sarıyorum. Bu şekilde arkadaşlar kare bir formunu veriyorum. Hemen diğerini de sizlere göstereyim. Yan kısmını orta kısmına getiriyorum ve 3 kat sarıyorum. Bu sayede arkadaşlar poğaçalarımız kat kat oluyor. Sizlere hemen hızlı bir şekilde bir tane daha göstermek istiyorum. Aynı şekilde 4 parçaya böldüm. Yan kısımlarını orta kısmına getirerek sarmaya başlıyorum. Bu poğaça tarifi gerçekten ama gerçekten kat kat oluyor. Öyle bir şey olamaz arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Sizlere de videonun sonunda inşallah göstereceğim. Nasıl kat kat olduğunu. Hepsini aynen bu şekilde yaptım, bitirdim bütün bezelerimi arkadaşlar. Ama sizlere sadece 2 tanesini gösterebildim. Videomuz çok uzun olurdu. Böylece sıkılabilirdiniz. Şimdi hemen yaptıklarımı hafif bir şekilde açmaya başlıyorum. Çok fazla açmayın arkadaşlar. Gerek yok. Bu şekilde açarsak yeterli geliyor. Peynir karışımından ilave ediyorum. Ben lor peynir, kaşar peynir ve biraz maydanoz karıştırdım. Sizler dilerseniz başka iç harçlar da kullanabilirsiniz. Hemen zarf şeklini veriyorum. Kapatarak hafifçe bastırıyorum arkadaşlar. Açılma olmasın. Ve kare şeklini verdim. Bu şekilde oluyor. Hepsini aynen bu şekilde yaptım. Gayet güzel bir şekildir. Ve tepsime diziyorum. Ben yağlı kağıt kullandım. Eğer kullanmayacaksanız lütfen tepsimizin altını yağlamayı unutmayın. Ve tepsi mayasını veriyorum. Yaklaşık 15 dakika mayalandırdım. Ilık bir yerde mayalanırsanız daha hızlı bir sonuç elde edersiniz. Ayırdığımız 2 tane yumurtalarının sarısını üzerlerine güzel bir şekilde sürüyorum. Ve 180 derecede yaklaşık 35 dakika aldı arkadaşlar. Fırından fırına değişiklik gösterir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel görünüyorlar. Gerçekten hem tadı hem görünüşü çok mükemmeldi. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim bir tariftir. Sizler de hemen iç dokusunu göstereyim. Katlarını tek tek sayabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer denediyseniz yorum kısımlarına bırakmayı unutmayın. Dilerseniz ilk sıcağı çıktıktan sonra hemen buzdolabı poşetlerine alıp buzdolabına da atabilirsiniz. Ben sizlere kıvamını gösterirken sadece ilk sıcağı çıkmıştı arkadaşlar. Soğudukça tamamıyla katlarını tek tek sayabiliyorsunuz. Ve şimdi bile gerçekten katlarını çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bir sonraki videomuzda Allah nasip ederse görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.